Hayatında hiç doktorların yapacak bir şey yok demesine rağmen bir mucizeye şahit oldun mu? Norman Cousins işte tam da bunu yaşadı. Dayanılmaz ağrılar çektiği bir dönemde hastaneye gitti ve kendisini inceleyen doktorlar ona yapacak hiçbir şey yok. Birkaç ay ömrünüz kaldı dedi. Norman herkes gibi pes etmeyi seçebilirdi. Ama o başka bir şey yaptı. İç sesini dinledi ve doktorların imkansız sözlerine rağmen kendi tedavisini başlattı. Ne yaptı biliyor musun? Bir otel odasına yerleşti. Oraya bir video ve televizyon getirtti. Saatlerce komedi filmi izledi, mizah dergileri okudu. Durmadan kahkahalar attı. Ve sonra çok ilginç bir şey fark etti. 10 dakika kahkaha attıktan sonra saatlerce ağrısız bir şekilde uyuyabiliyordu. Her gün biraz daha iyiye gitti ve sonunda doktorların imkansız demesine rağmen sağlığına kavuştu. İşte bu deneyim onun dünyaca ünlü Bir Hastalığın Anatomisi ya da Türkiye'de yayınlandığı ismiyle Hasta Gözüyle Hastalık kitabını yazmaya yönlendirdi. Norman'ın yaşadıkları ve mesajı bize şunu söylüyor aslında: acı bir düşman değil, bir öğretmen olabilir. Sevgili dost, kitap özetleri köşemizin bugünkü konuğu Norman Cousins ve muhteşem kitabı Hasta Gözüyle Hastalık. Henüz okumadıysan bir an önce alıp okumanı şiddetle tavsiye ederim, özetlediğim tüm kitaplarda olduğu gibi. Norman'ın yaşadıkları yalnızca güzel bir hikaye olarak kalmadı. O hikayesiyle tıp literatürüne girdi ve birçok şeyi değiştirdi. Çünkü o dönemde tıp neredeyse tamamen fiziksel semptomlara odaklanıyordu. Ama Norman'ın tecrübesi şunu göstermişti: duygular, özellikle de pozitif düşünce, mizah, iyileşme sürecinde hayati bir rol oynayabilir. Bunun hikayesinin tıp literatürüne girmesinin 3 sebebi vardı. 1. Kendi tedavisini yönetmesi. Doktorların umutsuz teşhisine rağmen yüksek doz C vitamini ve kahkaha terapisiyle kendi planını uygulaması, hastaların sağlık üzerinde düşündüğümüzden çok daha fazla kontrolü olabileceğini ortaya koydu. 2. Plasebo ve zihin beden ilişkisi. Pozitif duyguların endorfin gibi kimyasalları tetikleyerek ağrıyı azaltabileceği fikri, plasebo ve nosebo etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Bu arada Placebo Sensing kitabını özetlemiştim. Muhteşem bir kitap o da. Kanalda arayıp bulabilirsin. Belki biz de şuraya bir yere linkini ekleyebiliriz. Üçüncüsü holistik tıp yaklaşımı. Bu vaka modern biyolojik modelin yanına psikolojik ve sosyal faktörleri de etkileyen biyopsikososyal modelin yaygınlaşmasına zemin hazırladı. Bugün psikosomatik hastalıklar, zihin beden bağlantısı ya da holistik tıp dediğimiz pek çok yaklaşımın köklerinde Norman'ın hikayesinin izlerini bulmak mümkün. Peki bu hikaye ve kitap bize neler anlatıyor? Ben bunu 5 bölümde özetleyeceğim ya da Norman'ın bize verdiği 5 ana mesaj var diyeceğim ve aktarmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Bu 5 mesaja gelmeden önce Norman'ın yaklaşımının kısa bir özetini yapalım istersen. Norman Cousins diyor ki hastalık sadece fiziksel bir şey değildir. O aslında bizim gelişimimiz için önemli mesajlar veren bir katalizördür. Şöyle düşün, bir heykeltıraşın o taş parçasının içerisindeki cevheri ortaya çıkarması için çekiç ve keskiye ihtiyacı vardır. O keski sayesinde fazlalıklar atılır ve içerideki cevher ortaya çıkar. Aslında hastalıklar ya da genel anlamda hayatımızdaki zorluklar da o heykeltıraşın keskisi gibidir. Fazlalıkları atmamızı sağlıyor yahut da içimizdeki o asıl benliğin, asıl gücün ortaya çıkmasını sağlıyor. Sevgili dost, şunu kesinlikle söyleyebilirim ki benim de hayatımda çok ama çok zorlu dönemler olmuştu ve bazen kendimi adeta bir enkazın altında kalmış gibi hissetmiştim. Ama bugünkü barış olmamı sağlayan şey de o zorlukların ta kendisiydi ya da o zorluklar sayesinde içe dönmemin ve
aslında var olan potansiyeli ortaya çıkarmam için gösterdiğim çabalardı. Çok güzel bir söz var ya, önemli olan sana ne olduğu değildir, sende ne olduğudur. Şimdi Norman Cousins'in verdiği 5 büyük mesaja ya da derse geçebiliriz. Ders 1. Sorumluluğu kabul etmek. Başka bir deyişle kurban zihniyetinden çıkmak. Hep benim başıma geliyor. Neden ben? Sırası mıydı şimdi dediğin an aslında bütün gücü dışarıya vermiş oluyorsun. Oysa kitap bize şunu hatırlatıyor. Sorumluluk aldığın anda gücü de eline alırsın. Psikolog Albert Bandura'nın araştırmaları da bunu doğruluyor. Bir işi başarabileceğine inanan kişi gerçekten de başarıya daha çok yaklaşıyor. Günlük bir uygulama tavsiye edebilirim. Küçük bir aksilik yaşadığında hemen bu neden oldu demek yerine dur ve kendine sor. Bunu nasıl sahiplenebilirim ve nasıl daha iyi yönetebilirim? 2. Acıya direnmeyi bırakmak ve kabule ulaşmak. Benim hayatımı değiştiren sözlerden biri Buda'nın acı çekiyor olmanın tek sebebi olana direnmendir sözüydü. Çünkü olan bir şeye direndiğimizde adeta bir dikenli teli bütün gücümüzle sıkar gibiyizdir ve sıktıkça acımız artar. Oysa kabul etmek aslında içimizdeki gücü ortaya çıkarmak için bir fırsattır. Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır bu. Kabul ve bağlılık terapisi acıyı reddetmek yerine kabul eden kişilerin yaşam kalitesinin ciddi ölçüde arttığını gösterdi. Burada günlük bir uygulama yapabilirsin. Hissettiğin duyguyu bastırmak yerine, saklamak yerine ona bir isim ver. Şu an kaygılıyım gibi. Bu duyguya esir olmak yerine onunla mesafeli bir ilişki kurmanı sağlayacak. Bu arada kaygıyı çok da büyütme. Şöyle düşün, kaygı nedir? Geleceğe yönelik ama yarın ama bir ay sonrası için kötü bir senaryo çizmek. Yani hayal gücünü kötüye kullanmak. Ya şöyle olursa gibi. Bunun yerine kendine sor. Şu an beni kaygılandıran nedir? Yani hangi kötü sondan endişeleniyorum? Bunu tespit edip yazdıktan sonra bu konuda gerçekten kontrolünde olan neler var diye sor kendine. Bunları da bir liste gibi yazdıktan sonra cesur ol ve kontrolünde olan her ne varsa onları uygulamak için kendine söz ver. Ama bu konuyla ilgili kontrolün dışında şeyler varsa bunun için kendini üzme. Gelir, yaşarsın ve geçer. Ama o geçerken nasıl durduğun senin bir sonraki versiyonunu ya da yaşayacağın bir sonraki şeyi belirleyecek. Üçüncü ders hastalığın mesajını dinlemek ya da içe dönüş. Bedenimiz aslında bizimle sürekli konuşur. Hastalık bir uyarı ışığı gibidir. Yani arabayla gidiyorsun mesela dijital ekranda ya da yol bilgisayarında bir ışık yanıyor. Kötü bir şey yok aslında. Sadece seni uyarıyor. Bir arıza olabilir. Buna dikkat et. Bir an önce bir servise git gibi. Hayatındaki bir şeyleri yeniden gözden geçirmen için bedenin sana bazı sinyaller veriyor olabilir. Araştırmalar gösteriyor ki düzenli farkındalık pratiği bağışıklığınızı güçlendirebiliyor. Stresi azaltıyor ve zihinsel sağlığı iyileştiriyor. Yani bedenini dinlediğinde aslında hayatını dinlemiş oluyorsun. Burada şöyle bir günlük uygulama tavsiye edebilirim. Her gün 15 dakika sessizlikte kal, kendine sor. Bedenim bana ne anlatmaya çalışıyor? Burada kastedilen şu, düzenli verdiğin tepkiler ya da reflekslerin. Acaba hangi düşünceleri tekrar tekrar ziyaret ettiğin için, kafana neleri taktığın için oluşuyor? O refleksler bir sonuç. Ama onları oluşturan sebep ne? İşte bunu bulduğunda aslında hayatını çok daha kaliteli bir seviyeye taşıyabilirsin. Dördüncü ders, içsel iyileşmeye odaklanmak. Gerçek şifa sadece ağrıların geçmesi değil, bakış açımızın değişmesidir aslında. Dışarıdan bakanlar seni sağlıklı görebilir ama içinde korku, öfke, pişmanlık varsa tam anlamıyla iyileşmiş sayılmazsın diyor yazar Norman Cousins. Burada şöyle bir günlük uygulama yapabilirsin. Kendine yatırım yap. Meditasyon, doğa yürüyüşü ya da sana neşe veren küçük bir hobi. Unutma, içsel iyileşme dışsal iyileşmeyi de beraberinde getirir. Bir düşün lütfen. Sana gerçekten neler iyi geliyor? Az önce yazarın tavsiye ettiği şeyler olabilir. Belki daha çok dua etmeye başlayabilirsin. Belki Allah ile olan
ilişkini iyileştirmeye odaklanabilirsin. Bu her şeyden önce güven duygunu artırır. Öyle ya, güven duygusunun artması hayatını tek başına iyileştirebilir. Neden? Çünkü bugün yaşadığın birçok sorun aslında yarından, öbür günden endişe ettiğin için başına geliyor ya da hayatında hep var oluyor. Ama güven duygusuyla yaşamaya başlarsan, minnettarlık duygusunu ön plana çıkarırsan aslında bunlardan kurtulduğunu göreceksin. Benim çıkardığım beşinci ve son ders otoriteyi sorgulamak ya da kendi yolunu çizmek. Kendi yolunu çizmek Norman'ın en büyük dersiydi. Doktorların söylediklerini dinledi ama onlarla yetinmedi. İç sesine kulak verdi. Kendi yolunu çizdi. Ve bu sayede imkansız görünen bir hastalıktan kurtuldu. Bilirsin. Bir uzmana danıştığında onun önerilerini kendi hissinle harmanlayabilirsin. Sana doğru gelmeyen bir şey varsa alternatifleri araştırabilirsin. Bugün sadece doktorlarla ilgili değil bu. Sana birçok insan tavsiyelerde bulunuyor. Senin adına sınırlar çiziyor muhtemelen. Bu işi yapma, maceraya atılma, aman dikkat et sonra üzülürsün, boş hayallere kapılma vesaire vesaire. Halbuki biraz odaklanacak olursan sana bunları söyleyenlerin hangileri gerçekten uzman? Hangileri seni men ettikleri o konuda gerçekten çok şey biliyor? Hangileri kendi hayatında gerçek anlamda bir başarıya ulaşmış? Yani sana tavsiye verecek bir donanıma sahip mi? O otoriteyi sorgulamaya başlarsan aslında Allah'ın sana bahşettiği yetenekleri de fark edebilirsin. Ve bitirirken kitaptan çok önemli bir öneride daha bulunacağım. Bir şükür günlüğü tutmak. Bak belki bunu daha önce çok duymuş ve okumuş olabilirsin. Ne kadar uyguladın bilmiyorum. Benim kitap özetlerimde ya da videolarımda da denk gelmiş olabilirsin ama inanılmaz işe yarıyor. Her şeyden önce yazmak çok işe yarar ve bununla birlikte eğer bir şükür günlüğü tutacak olursan yatmadan hemen önce ya da günün istediğin bir saatinde bugün şükredeceğim neler yaşadım? Bugün minnettar olduğum neler vardı hayatımda? Sadece bu pratik bile her gün daha iyi hissetmeni sağlayabilir. Yine o günlüğe şöyle sorular yazabilirsin. Yaşadığım en büyük zorluk aslında bana ne öğretmişti? Yaşadığım en büyük zorluk bugünkü ben olmamda nasıl bir katkıya sahip? Sevgili dost, kısacası Hasta Gözüyle Hastalık kitabı bize herhangi bir acıya teslim olmamamız gerektiğini, o acının bizim düşmanımız değil, öğretmenimiz olabileceğini anlatıyor. Bu acı içimizdeki o gerçek gücü uyandıracak muhteşem işaretler olabiliyor. Aynen bir istiridyenin içine giren kum tanesini inciye dönüştürmesi gibi. Aslında o kum tanesi istiridye için ciddi bir sorundur ama o kum tanesiyle mücadele ederken aynı zamanda onu inciye dönüştürme gücüne sahip. Acaba sen hayatındaki zorlukları doğru yorumlayacak ve onlara karşı gerçekten gayretli olacak olsan senin incilerin neler olabilir? Ya da sen onları nelere dönüştürebilirsin? Bence düşünmeye değer. Çünkü her birimizde bu güç var. Ve unutma ki en büyük gücümüz yaşadıklarımıza vereceğimiz tepkidir. Hani Viktor Frank diyor ya, insan özgürlüğünün son noktası başına ne gelirse gelsin tepkisini seçebilme özgürlüğüdür. Ve bitirirken yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsun çok uzun yıllardır Doğu Türkistan'da ve yine çok uzun yıllardır ama özellikle son 2 senedir Filistin'de, Gazze'de çok büyük acılar var. Bu bir soykırım, bu bir katliam. Her iki tarafta da yaşananlar Doğu Türkistan ve Filistin'de. Bunları bir film izler gibi izlemek bize yakışmaz diye düşünüyorum. Orada o insanlar acı içerisindeyse, orada onların başlarına bombalar düşüyorsa, orada çocuklar artık hem bombalarla hem de açlık sebebiyle ölüyorsa biz burada bunları görmezden gelemeyiz değil mi? Ne yapabiliriz? Hani az önce konuştuğumuz gibi kontrolümüzde ne varsa, gücümüz neye yeterse onu yapabiliriz. Her şeyden önce her birimiz her istediğimizde onlar için samimi bir şekilde dua edebiliriz. Sosyal medyada
ve gücümüzün yettiği her yerde akılda kalması için paylaşımlarda bulunabiliriz. Bütçemiz nispetinde yardım yapabiliriz. Belki senin göndereceğin küçücük bir para başka paralarla birleşerek bugün bir çocuğun aç yatmamasını sağlayabilir. Ve belki de en önemlisi boykot yapabiliriz. Boykot sıradan bir aktivite değildir. Boykot bir duruştur. Ben bu yapılanlardan beriyim. Ben bunlara karşıyım. Paramın kardeşlerimin üzerine bomba olarak yağmasına razı değilim. Paramın Doğu Türkistan'daki kardeşlerime zulüm sebebi olmasına razı değilim demektir. Her birimiz bunları yapabiliriz, değil mi? Bir dahaki kitap özetine kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.